Yeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ağızda dağılan kıyır kıyır hamuru nefis iç dolgusu ile yemelere doyamayacağınız çok lezzetli bir tatlı tarifi hazırlayacağız. Tarifimize geçmeden önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Bunun için 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 2,5 su bardağı toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alalım. Hemen peşinden üzerine 2 su bardağı kadar su ekleyelim ve güzelce karıştırıp kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra daha sonrasında şerbetimizin şekerlenmemesi adına üzerine 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yapalım ve 1 küçük dilim limon ekleyelim ve orta ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra en az 5-6 dakika boyunca fokur kaynatıp kıvamını kontrol ettikten sonra ocaktan alabiliriz. Eğer böyle sıcak haliyle kaşığı dik tuttuğunuzda damlalar yavaş akmaya başlıyorsa veya bir tabağın içerisinde kontrol edin. Kıvamı bayağı bir koyu olduysa, güzelse artık hazır olmuş demektir. Hemen bir kenarda soğumaya bırakıp artık geçelim tatlımızın hamurunu hazırlamaya. Bunun için 125 gram kadar tuzsuz tereyağını oda sıcaklığında yumuşamış olması şartıyla uygun bir borcamın içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 çay bardağı süt ekleyelim. 1 yemek kaşığı kadar sirke ilavesi yapalım. 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi, yarım çay bardağı irmik, 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Bir taraftan karıştırıp diğer taraftan azar azar ununu ekleyelim. Her zaman söylediğim gibi mutlaka unu kontrollü eklemeliyiz. Ben toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullanarak istediğim kıvamı elde ettim. Kullandığınız unun cinsine, markasına göre bile olsa 1-2 yemek kaşığı kadar değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü azar azar ekleyip işinize o şekilde devam etmeyi ihmal etmeyiniz. Sonuç olarak bu şekilde fazla ele yapışmayan, ne yumuşak ne de sert olmayan, yani orta sertlikte güzel kıvamda bir hamur elde etmeliyiz. Hamurumuz hazır olduktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. Bir tanesini bir kenarda beklemeye alalım. Diğerini ise tepsimizin içerisine yayalım. Hiç başka hamur kabı kirletmeden aynı tepsinin içerisinde hazırlayacağız. Bu şekilde bence çok daha pratik oldu. Özellikle yağlı hamurlarda bu işlemi uygulayabilirsiniz. Hem tepsiye yapışma riski olmaz hem de işiniz kolaylaşmış olur. Elimle böyle her tarafını düzleştirdikten sonra şimdi iç dolgusunu hazırlamaya geçtim. Öncelikle 2 su bardağı kadar sütü uygun bir tencerenin, ben böyle küçük bir sos tenceresi kullandım, İçerisine aldım. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı kadar irmik ilavesi yaptıktan sonra ocağı açtım ve sürekli karıştırarak kıvam alıp kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladıkça önce yavaş kıvam almaya başlar. Birkaç dakika sonra istediğiniz kıvamı elde edeceksiniz. Bekledikçe, soğumaya devam ettikçe kıvamı daha da koyulaşır. O yüzden daha fazla sert bir kıvamda pişirmenize hiç gerek yok. Bu kıvamı aldım artık yeterli olmuştur. Hemen ocağı kapatalım ve sıcak haliyle içerisine 1 su bardağı kadar, ortalama 80 gram kadar Hindistan cevizi ekleyip hızlıca karıştıralım.
Karıştırdıkça ilk sıcaklığı hızlıca geçecektir. Bu şekilde hemen tatlımızın yani hazırladığımız hamurun üzerine yayalım. Hiç bekletmemeliyiz. O yüzdendir ki hamuru hazırladıktan sonra dolgusunu hazırladım. Sizler de mutlaka bu şekilde yapın. Eğer dolguyu baştan hazırlayıp sonra hamuru hazırlamaya devam ederseniz dolgu sertleşecektir ve üzerinde yayması çok zorlaşacaktır. O yüzden önce hamurlarınızı hazırlayın. Sonrasında ise benim gibi dolgusunu hızlıca hazırlayıp üzerine yayın. Bu şekilde tepsimizi hazırladıktan sonra hemen bir kenara aldım. Tepsinin ölçüsünde bir fırın kağıdı kestim ve diğer hamuru üzerine alıp üzerinde güzelce yayıyorum. Fırın kağıdınız yoksa poşeti bile aynı ölçülerde kesip hazırlayabilirsiniz. Açıkçası tarifi hazırlarken üzerini nasıl kapatacağım diye çok düşündüm ama aklıma hiçbir fikir gelmemişti. Sonrasında bir anda bir fırın kağıdı kullanırsam daha iyi olur diye düşündüm ve elimi dolaba attığımda tam da borcamın ölçüsünde bir fırın kağıdı, daha öncesinde kestiğim bir kağıt buldum ve borcamın üzerine koyduğumda ölçüleri eşitti. İnanılmaz şaşırdım ama tevafuk oldu. Gerçekten çok mutlu oldum ve böylece fikir elde etmiş oldum. Sizlere de fikir olmuş olsun. Aslında benzer tatlı tarifleri var. Onlar da hepsi elinde böyle hamurları büyütüp üzerine yerleştiriyor ve üzerindeki görüntü pek hoş olmuyor. Ama bence bu gerçekten çok güzel bir fikir oldu. Bu arada tarif tamamen kendi sentezlerim sayesinde ortaya çıktı. Yani aslında farklı tariflerdi. Ben farklı bir düşünceyle böyle bir şekil verdim. Aslında ben başlarken de farklı bir şekilde hazırlamayı düşünüyordum. Ama sonuç tahminimden çok daha güzel oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Herkes hem şeklini hem görüntüsü hem dolgusunun içerisinde nasıl yerleştirdiğimi falan çok düşündü ve çok merak edip güzel olduğunu söylediler. Eminim sizler de denedikten sonra herkes böyle hayran kalacak. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer tarifi denerseniz bu arada her zaman söylediğim gibi mutlaka deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın ki bir sonraki deneyecek olan herkese de fikir olmuş olasınız. Şimdi üzerine çizikleri attım. Tam kesmiyorum, iç dolgusu dağılmasın, diğerleriyle birleşmesin diye. Böyle birazcık derin bir çizik atalım. Bıçakla da yapabilirsiniz. Benim elimde böyle bir hamur kesme kartım vardı. İşime çok yaradı. Onunla yaptım. Eğer önceden şekil vermezseniz hamur kıyır kurabiye tarzında bir hamur olduğu için çok fazla dağılabilir. Daha sonrasında keserken sorun yaşayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. O yüzden mutlaka baştan bu işlemi uygulayın. İyi ki de benim de aklıma geldi. Böyle bir şey yaptım. Yoksa gerçekten sunumu çok zor olacaktı. Ve şimdi hazır olan tatlımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderdim. Aslında tahminim 30 dakikaya kadar pişecekti ama gerçekten bayağı uzun süre fırında kaldı. Üzeri altı çok hızlı kızarmadı. Mutlaka kontrollü pişirin. Ben 43 dakika falan pişirmişim sanırım. O yüzden sizler de üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirmeye devam edin. Ve fırından çıkardıktan sonra hemen tekrardan bıçak yardımıyla güzelce dilimledim. Ve sıcak tatlıya soğuk şerbetini verdim. Soğuk derken buzdolabından çıkarmıyoruz. Sadece oda sıcaklığında tamamen soğumuş şerbetini üzerine gezdiriyoruz. Şerbetin tamamını ekleyelim. Zaten anında şerbetini çekecektir. Hemen üzerini süsleme aşamasına geçelim. Ben böyle fıstıklarla, yani yeşil fıstık ve gül yapraklarıyla süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
Bence süslemesi de çok çok yakıştı. Hemen bir spatula yardımıyla bir dilim alıp şöyle yakından gösteriyorum. Açıkçası ilk dilimi aldığımda bayağı bir korktum. Dağılacağını düşünmüştüm ama hiçbir şey olmadı. Gayet tok hamurlu, çok güzeldi. Hemen ikinci dilimi de böyle yavaşça kaldırdım. Hiç bekletmememe rağmen hem kıvamı çok toktu hem de hiç dağılma olmadı gördüğünüz gibi ve şerbetini de anında çekmişti. Açıkçası böyle sentez tariflerde ben birazcık düşünebiliyorum. Yani diyorum acaba sonuç nasıl olacak, güzel olacak mı? Ama inanın aklımda düşündüğüm şeyler genelde böyle güzel tarifler ortaya çıkartabiliyor. Ben çok beğendim. Sizler daha önce böyle bir tarif gördünüz mü bilmiyorum ama ben dediğim gibi görmemiştim. Tamamen düşüncelerimden kaynaklı bir tarif ortaya çıktı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çünkü gördüğünüz gibi görüntüsü çok güzel. Eminim lezzetini de çok çok beğeneceksiniz. Hem hamurunda hem de dolgusunda şeker olmadığı için, sadece şerbetinde olduğu için de çok fazla şekeri baymayan hafif ve lezzetli bir tarif oldu. Eminim sizler de denedikten sonra beğeneceksiniz. Deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.